Dağlardan aşağı akan şelalelere kıyasla dolambaçlı nehirler ovaları uysal ve tembel gibi gösterebilirler. Fakat uçurumlardan solmuş akarsular oydukları vadileri tam anlamıyla şekillendirmiştir. Açık ovalarda taşlı duvarlar yumuşak toprağa yol açar. Nehirleri yığınlarını taşımak için daha fazla özgürlük sağlarlar. Sürekli değişen ve neredeyse hiç hareket etmeyen kendi yığınlarını denize getirirler. Bu durum çok uzun sürmese de düz bir nehir akışını büklümlü şekle çevirmede büyük bir etkendir. Yığınların taşınması dışında yüzlerce çevresel faktör daha vardır. Mesela bir mis sıçanı bir derenin eğimli bir kısmında kendisine oyuk yarattığını varsayalım. Tünelleri ve oyukları rahat bir yuva için yaparlar ama aynı zamanda eğimi de zayıflatırlar. Ufalama ve dere akışı. Su yeni oluşan oyun içine girer, gevşek artıkları süpürür ve oyuk yapar. Akan su daha hızlı akar ve süpürme sağlayan oyuk dahil eğimden gelen tortular ve benzeri şeyler akışın daha fazla olduğu tarafa yönlendirilir. Kınanın diğer tarafında ise akış zayıflar ve yavaşlar. Ve yavaş hareket eden su daha hızlı hareket eden sudaki kum parçacıklarını taşıyamaz. Dipte birikir ve orada sığ ve daha yavaş su akışı için yapı oluşturur. Akarsu kenarına kadar biriken iç eğim de yeni toprak haline gelir. Bu arada hızla hareket eden suya yakın dış eğim kanal boyunca taşınmak için yeterli momentum ile eğriden dışarı akar ve başka bir eğriyi bölmeye başladığında diğer tarafa çarpar. Akış alanı ne kadar geniş olursa diğer tarafa ulaşma süreci o kadar uzun olur. Aslında tüm dünyada dolambaçlı akarsu ölçümleri dikkat çekici bir şekilde düzenli olarak ortaya çıkıyor. S şeklinde bir Menderes'in uzunluğu yaklaşık olarak genişliğinin 6 katı olma eğilimindedir. Kanal tarzı küçük Menderes'li akışlar büyük akrabalarının aksine minyatür versiyonları gibi görünmeye eğilimlidir. Bir nehrin yolunda hiçbir şey olmadığı sürece eğrileri büyümeye devam edecektir. Etrafına dönüp kendi işlerine dönene kadar yamulurlar ve yamulurlar. Nehir yokuş aşağı giden yolu izleyerek hiler şeklinde bir kalıntı bırakır ve Menderes Gölü haline gelir. Bu göller için çok fazla isim var. Her yerde sıvı akışları oluşabildiği için bu durum gayet normal. Ama ilginç bir soruya daha yol açabiliyor. Acaba Marslılar onlara ne diyor?